Damn. Yeah. Yeah. Herkese merhaba. 80 günde Dev Türkiye 65. gün videosuyla devam ediyoruz. 65. gün Mersin'den Karaman'a gitmek üzere bir plan yapmıştım. Saat 7.30 gibi uyandım. Nusret Hoca güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Sohbet ederken bir yandan saat 9'a doğru geldi. Nusret Hoca ısrarla artık çık diyordu. Geç kalacaksın diye. Ve 9'da ayrıldım Mersin'den. İlk olarak Erdemli'ye doğru sürdüm. Oraya kadar yol güzeldi. Çok fazla bir tırmanış yoktu. Erdemli ayrımından sonra Ayrancılar yolunu kullanarak ayrılacaktım. Çoğu kişi Mut yolunu kullanacağımı düşünmüştü. Silifke, Mut şeklinde gideceğimi düşünüyordu. Ben doğrudan sıfırdan 2200'e çıkmak üzere bir plan yaptım. Nusret Hoca'nın da tavsiyesiyle ve Ayrancılar yolunu kullandım. Tırmanışa başladım. Aralıksız uzunca bir süre tırmanmaya devam ettim. Saat 12.30 civarında yol kenarında solda ızgara yapan bir yer vardı. Orada durdum ve güzel bir öğle yemeği yedim, mola verdim. Sonrasında tırmanışa devam ettim. Saat 2 civarında Kargagedi Orman İçi Dinlenme Tesisi vardı. Onu geçtim. 3'e yaklaşırken Toros köyü vardı. Toros dağlarını aşıyordum ve Toros köyünü de gördüm ve manzarası çok hoşuma gitmişti. Bir Artvin'den Ardahan'ı geçerken ki Kocabey Kışlası hoşuma gitmişti ve ona benzeyen Toros köyü de çok hoşuma gitmişti. Bu da ikincisiydi. Türkiye turunda hoşuma giden manzaralardan. Tırmanışa devam ettim. Saat 5.30 civarlarında en yüksek noktaya ulaşmıştım. İlk olarak ormanın içinden geçmiştim. Sürekli farklı ağaç türleri vardı. En sonunda 2200'e ulaştığımda ağaçsız, dımdızlak bir noktada sürüş yapıyordum. 7'de Kavaközü köyüne ulaştım ve ondan sonrasında Ayrancılara doğru devam ettim. Oldukça tırmanışlı bir rota yapmıştım ve enerjim tükenmişti. Uzunca süre herhangi bir işletme de yoktu. Pilim bitik bir şekilde en son Ayrancılar ilçesine ulaştım. Saat 8'e gelirken Ayrancı ilçesine giriş yaptım ve bir lokanta buldum, oturdum. Hemen bir ayran içtim ve yemek yedim, kendimi toparladım. Sabah Mersin'den çıkarken bir tişörtle çıkmıştım, yanıyordum. Zirveye ulaştığımda ise üstüme termal içlik ve yağmurluk giymiştim ve hala üşüyordum. Olabildiğince tempolu bir sürüş yapmaya çalıştım ama takviye de alamadığım için üşümüştüm. Ayrancılar'da yemek molasından sonra Karaman'a gitmek için 40 kilometre yolum kalmıştı ve yol dümdüz olacaktı Karaman'a kadar. Hala üşüyordum, yola koyuldum. Çok kadanslı, hızlı pedal çevirerek bir sürüş yaptım. Kendimi ısıttım. Zaten yemek yediğim için enerjim de vardı. Vücut ısımı tekrar yükseltebildim. Saat 10.30 gibi de beni Karaman'da misafir edecek Ahmet'le buluştum. Ahmetlerin evine geçtik. Ahmet'in birkaç akrabası vardı. Onlarla sohbet ettik. Benim için zorlu bir gün olmuştu. Ancak hedefime ulaşmanın verdiği mutluluk paha biçilemezdi. 65. gün videosu gelsin. Şu an Mersin'den yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Erdemli yolundan sağa doğru dönüp Ayrancılar tarafına doğru ilerleyeceğim. Tırmanış bir olacak. Bakalım neler göreceğiz. Navigasyon beni otobana getirdi. Otobanda gitme gibi bir niyetim yoktu ama ileriden bir yerden kıvrılıp Erdemli'ye girmeyi düşünüyorum. Erdemli Karaman yolu üzerinden devam ediyorum şimdilik. Bakalım, güzel yol, ıssız, sessiz, sakin, hiçbir araç yok. Güzel. Bu Musto'yu 3. geçişim. Çok güzel, yeşillikler ufaktan başlıyor. Şu an 53.6 kilometre yol geldim. Yavaş yavaş bitki örtüsü değişmeye başladı.
hafiften biraz daha soğuğa geçmiş bir hava. Ama çok güzel. Biraz kar soğuğunu da andırıyor. Şimdi alnıma bir arı çarptı ve döndü. Evet, hangi yoldan gidiyoruz? Ayrancı Karaman demiş. Sincapların böyle bir şey bilmiyorum. Sincaplar arasında iletişim kuruyor. Beni görünce yukarı doğru kaçtı. 64. kilometre, 64.7 kilometre. Şu an yaklaşık 1300 yakınlarda olduğunu söyledi ama henüz GPS'in takımına bakmadım. Şu an 71. kilometredeyim. Bölgede kenarda bu ağaçlar sanırım ardıç ağaçları. Sol tarafa bakayım. Genel olarak ardıç olması lazım. Bunları daha dün öğrendim. İleride ağaç türleri biraz daha değişecek. Yolda çok fazla mıcır var. Yani aşırı derecede mıcır var. Bu da beni yavaşlatan etmenlerden bir tanesi. Kaza yapmamak için yavaşlıyorum. Ayrancı'ya 85 kilometre var. Benim 85 kilometre yol almam lazım. Hava kararmadan Ayrancı'ya ulaşmam lazım. Ondan sonra Karaman 135. Burası Toros. Buranın defasını çekelim. Toroslara geldik. Sağ tarafında badem var, sol tarafında ceviz var. Kolay gelsin. 79. kilometredeyim. Biraz önceden beri devam eden mıcırlı yol bitti şu an. Üzerine mıcır olmayan bir köy yoluna bağlandım. Şu an rakım 1600. %10 eğim işareti vermiş. Yörükler var. Koyunlarını otlatıyorlar. 87 kilometre oldu. Karaman. Buradan Ayrancılara gideceğim. Nerelisin sen? Denizli. Memleket. Burada ne yapan ya? Türkiye turu yapıyorum. 69. ile geçiyorum Karaman'a. Ne? Türkiye turu yapıyorum ben. Türkiye geziyorum. Ya Bisikletle. sen var ya. Abi bedavadan bak sen. Ne? Mazotumun litresi kaç para oldu? Çok pahalı mazot. Ben bedavaya gidiyorum. Teker patlasın. Nasıl? Teker patlasın. Yama var, pompa var şurada. Hemen yaparsın. Yaparız yani inşallah. Hemen yarışabilir. Yok canım ya, yokuş yukarı zor. Spor mu yapıyorsun? Spor yapıyorum ya. Sen ne yaşamıyorsun normalde? Nasıl? Normalde ne yaşamıyorsun? Tercüman. Çevirmen. Şimdiye kadar 90 km yol geldim. Rakım 1960. Neredeyse sıfırdan programa çıktım diyebilirim. Soğumaya başladı. Az sonra kar görürsem hiç şaşırmam. Şu an rakım 2026 metre. Toplam yükseklik kazanımı 2500 metre. 92 kilometre yol geldim. 5 saat 27 dakikada geldim. Saat 11 çıkmıştım. Saat 4:11. Burası 2050 metre şu an. Yörüklerin çadırları burada. İleride ağılları da var sanırım. Rakım
2150 burada. Zirveye ulaştım ancak herhangi bir tabela yok. Şimdi üzerime giyineceğim. İniş yapacağım. Soğanlı Yaylası. İleride 2 tane çadır var sanırım. Sağda bir doğa var. Hatta yörüklerin çadırı var. Soba yakıyorlar. Ayrancı 52, Karaman'a 100 km mesafe var. Şu an durdum. Üstümü değiştireceğim. Hava giderek soğudu. Muhtemelen şimdi çıkartacağım. Onu giyineyim. Sonra yol devam edeceğim. 115. kilometredeyim şu an. Kolay gelsin. Burada biraz kötüleşiyor ama sanırım ileride toparlanır. Herifler burada koyunlarını otlatıyorlar. Karaman 70 kilometre mesafede. Biraz sarsıyor beni. 140. kilometredeyim. 143. kilometre burası. Asfalt daha yeni atılmış ve sıcak.
Biraz olsun beni ısıtıyor. Ayrancı yakın. Sağ tarafta kullanılan yol var. Burası kapalı aslında. Ama ben girdim. Sağ taraftaki yol çünkü toprak ve kötü. 153. kilometre. Uzun süredir rüzgar karşıdan esiyor. Bu benim hızımı biraz düşürdü. Ama giderek şehrin ışıklarına yaklaşıyorum. Yolun başından beri sabırsızlıkla beklediğim Ayrancı. Nüfus 2400'müş. Ben şuna Ayrancı'ya gireyim. Burada yiyecek içecek bir şeyler bulayım. Zira çift görmeye başladım sanırım. Saat 9, 168. kilometredeyim. Yaklaşık 45 kilometre mesafem var. Karaman'a doğru ilerliyorum. Karaman 37 kilometre, Konya 140. Yollar çok güzel. Hava da güzelleşti biraz daha ve biraz kadans yaptım. Dakikada yaklaşık 115 kadans yaptım ısınabilmek için. Burada ileride tarihi bir yer var. Sol taraftan giriliyor. Yaklaşık 15 kilometre içeride diye duymuştum. Taşkale. 200 kilometre yol geldim. Şu an şehrin ışıklarında ilerliyorum. Sol tarafta bir soğuk hava deposu vardı. Mis gibi elma kokuyordu. Burada bir Truva Park var. Truva atı yapmışlar. Koymuşlar. Amaçlı Şehir içinde ideal ya. yani İş görüyor. komposter içinde. Evet, sorun çıkarsa diye taşıyorum. Bunda elektrik donanım fazla yok işte. Gece fazla süremiyorum. Yani bir iki flasher olsa yeterli aslında. 3-5 liralık. Karaman'da beni Ahmet Ceylan ağırlıyor. Kendisi beni Hale'den duymuş. Sağ olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum. Burası Türk dilinin başkentiymiş. İşte İlginç. Karamoğlu Mehmet Bey var. Evet. Karamoğlular zamanında o demiş, sözü var. Hmm. Divanlı mecliste işte Türkçeden başka dil konuşulmayacakmış. Evet. Ondan kalma. Yani merkez caddelerden bir tanesi Evet. burası. ...68. gün Mersin'den Karaman'a bir sürüş yaptım. 210 kilometre yol gittim. 10 saat 35 dakikalık bir sürüş yaptım. Toplamda 3100 metre bir yükseklik kazanımım oldu. Bir sonraki günün videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.